Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Sizlerin çokça beğeneceğini düşündüğüm bu harika burslu çantamın yapımını bugün sizlerle paylaşmak için çok sabırsızlanıyorum. Çantamın yapımında 2 adet Koreka rafya kullandım. Bu artan rafyam sevgili Angel Çanta Aksesuar sayfasının sahibi Melek Hanım'ın tasarımı olan bu harika derili bursla modelimin bütünlüğü harika oldu gerçekten. Çantamın tabanında dikdörtgen taban tercih ettim. Şöyle içini göstereyim sizlere de. İç tabanına keçe yapıştırdım. Detaylar videonun içerisinde mevcut olacak. İsterseniz şuralara kola takmak için sap kullanabilirsiniz. Ben şöyle baget bir sap tercih ettim. Tamamen isteğe bağlı. İsterseniz elinizde de kullanabilirsiniz. Tüm malzemeleri açıklama kısmına bırakmış olacağım muhakkak. Çantamın yapımına geçmeden önce ufak hatırlatmamı da yapmak istiyorum. Lütfen kanalıma abone olmadan geçmeyin. Lütfen beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. İnanın benim için çok çok değerli. Haydi hep birlikte yapımına geçelim. Çantamın yapımına geçmeden önce hemen malzemelerimi tanıtmak istiyorum. Sevgili Melek Hanım'ın Angel Çanta Aksesuar sayfasından kendi tasarımı olan bu güzel derili burslarla çalışacağız. 25 santimlik burstur. Onun dışında Milano rafyanın Koreka kağıt rafyasını kullanacağım. İstediğiniz iple çalışabilirsiniz. Toplamda 2 ip yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Dikdörtgen taban çalışacağız. Hemen başlayalım. Bu arada bunların birçok renk çeşidi mevcut. Yine açıklama kısmını muhakkak okuyun. Link bırakıyor olacağım oraya. Toplamda 24 tane zincir çektim. Şöyle şunu bırakıp her iki taraftan da 2'şer santim kaldı. 25. zinciri dönüş için kullanacağım ve 24. zincire sık iğne yapacağım. Toplamda 24 tane ilmeğim olacak. Bu şekilde arka tek çizgilere batarak sık iğne yapıyoruz. Şöyle sıra sonuna kadar sık iğne yapıp geliyorum. Sıramın sonuna geldim. Sonuncu ilmeğime de sık iğne yapıyorum. Sonuncu ilmeğe bir tane sık iğne yaptıktan sonra aynı noktaya 2 tane daha yaparak bunu 3'e tamamlıyorum. Ama burayı çok sıkmayın, katlanma olmasın. İki oldu. Ve 3. Bir tane sık iğneye 3 tane sık iğne batarak geri kalanları sıra sonuna kadar birer adet sık iğne yaparak ilerliyoruz. Sıra sonuna kadar yapıp geliyorum. Sıramın sonuna geldim. Bakın bu ilk battığım sık iğne. Buraya da 3 adet sık iğne yapacağız. Diğer köşede yaptığımız işlemin aynısını burada yapacağız. 1 2. Bakın ilk battığımızın üzerini de kapatarak son olarak aynı noktaya batıyorum ve 3. İlk battığımı yok sayıyorum çünkü burada artırma yaparken kafanız karışsın istemiyorum. 3 tane battım. Burası da benim başlangıç noktam. Buraya da bir tane sık iğne yapacağım ama buraya işaretleyici takacağım. Çünkü tabanımın eşit bir sayıda bitmesi için bu noktada bitirmem gerekiyor. İsterseniz artırma yapılacak köşeleri de takabilirsiniz. Bir sonraki sırada size göstermiş olacağım hangi noktalara işaretleyici takmak gerekeceğini. Sıra sonuna kadar yapıp geliyorum. Sıramın sonuna geldim. Bir noktaya 3 tane sık iğne batmıştım. Zaten işaretleyici kullanmasak da buralar belli ediyor. Kafası karışanlar için yine belirteceğim. Üçlünün ilkine 3 tane sık iğne yapıyorum tekrardan. 1 2 3. Bundan sonraki tüm arttırmalarımız bu köşelerdeki üçlünün ikincisinden olacak. Her zaman eğer kafanız karışıyorsa arttırmada ikinciye her zaman işaretleyici takabilirsiniz. Çünkü bu sıradan sonraki tüm arttırmalar üçlünün ortasındaki ikinci sayıda olacak. Bir tanesi ortadakine arttırma yapmadan bir tane sık iğne yapıyorum. Bu da üçüncü ilmeğim. Üçüncüye de 3 adet sık iğne yapacağım.
aynı noktaya 3 defa battım. Yine bu noktadaki artırmayı unutmak istemiyorsanız yaptığınız üçlünün ikincisine bu şekilde işaretleyici takabilirsiniz. Bunu size sadece göstermek için kullanıyorum. Sıra sonuna kadar artırma yapmadan sık iğne örüyoruz. Burada yaptığımız işlemin aynısını burada da yapacağız. Bu köşedeki arttırmama da geldim. Üçlünün ilkine 3 adet sık iğne yapıyorum. İkincisine arttırma yapmıyorum. Yine buradaki ikinciye işaretleyici takabilirsiniz. Üçüncüsüne tekrar 3 tane arttırma yapıyorum. Bir noktaya 3 tane sık iğne yapıyorum. İkinciye işaretleyici takabilirsiniz. Burası da sıramın başı. Buraya da bir tane sık iğne yapıp işaretleyicimi tekrar takıyorum. Bu noktada bitireceğim. Sıra sonuna kadar aynı şekilde sık iğne örüp geliyorum. Yine arttırma sırasına geldim. Şöyle el ütüsüyle düzeltelim. Bakın. Bir önceki sırada yaptığımız üçlü arttırmanın ortasındakine işaretleyici takmıştım. İlkine arttırma yapmıyorum. İşaretleyiciyi çıkarıp ikinciye 3 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2 ve 3. Tekrar kafanız karışıyorsa ikinciye muhakkak işaretleyici takın. Bundan sonraki tüm sıralarda arttırmamız ikincide olacak. Arada şimdi 3 tane sık iğnem oldu. Arttırma yapmadan batacağım. Ve üçlünün ilki de arttırma yapılmıyor. İşaretleyicinin olduğu noktaya da 3 adet sık iğne. Ve tekrardan takabilirsiniz. Ben takmadan yapıyorum çünkü üçlü noktalar zaten belli. Sıra sonuna kadar örüyoruz. Burada yaptığımız işlemin aynısını burada yapıyoruz. Diğer köşede yaptığım arttırmanın aynısını yapacağım. Bakın üçlünün ilkine arttırma yapmıyorum. İkinciye 3 tane sık iğne yapıyorum. Aradaki sık iğnelere de artırma yapılmıyor. Üçlünün ilkine artırma yapmıyorum. Bakın. İkinciye 3 tane sık iğne. Ve başlangıç noktama da tekrardan sık iğne yapıp burayı unutmamak adına muhakkak takıyoruz. Dediğim gibi bundan sonraki tüm sıralar birbirinin tekrarı olacak. Arada bir örtüsü yapın. Üçlünün ikincisine her zaman 3 tane batarak dikdörtgen bir taban elde edeceğiz. Tabanımı şöyle tam orta noktadan saydığımda ya 12 ya 11 sıra yapacağım. Bittikten sonra sizlerle sayısını da paylaşmış olurum. Tabanımı tamamlayıp geliyorum. Tabanımı ördüm. Şöyle tam ortadan saydığınızda her iki tarafta da 11 sıra olacak. 11 sıra olacak şekilde tabanımı ördüm. Şimdi bu işaretleyicimin olduğu nokta benim tam sayılı eşit bir şekilde tabanımı bitirmem için bu noktadan bitirmem gerekiyor. Yani buraya bir ilmek kaydırma yaparak tabanımı bitireceğim. Bir zincir çekip burada ipimi kesip iğne yardımıyla arkaya alacağım bu şekilde. Tabanıma bu arada ben keçe yapıştırdım sıcak silikonla. Sizler isterseniz silikonla ya da iğne yardımıyla da sabitleyebilirsiniz. Tabanın sarkmasını istemiyorum. Bu yöntemi kullanmak çok güzel oluyor. Hemen modelin yapımına geçelim. İpimi gizledim. Tabanıma bu arada güzelce düzelterek ütüledim. Bazen elin ayarına göre eğrilmeler olabilir. Düzelterek ütülerseniz dümdüz bir taban elde edeceksiniz. Tabanımı da şöyle bursuma tam oturacak şekilde birer santimlik yanlardan taşıyacak şekilde ayarladım. Hemen modelimizi kuralım. Modelimi iç kısımdan kuruyorum. Tam orta noktadan kuracağım. İç kısmı bana bakacak şekilde başlıyorum. Şöyle 1
2, 3 zincirle yukarıya çıktım. Şunu da yürüteceğim. İpimi üstüne atıp aynı noktaya ikili trabzan yaptım. Arada 2 tane zincir çekiyorum. İpimi üstüne attım. Aynı noktaya 2 tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Arada hiç zincir olmadan ipimi üstüne atıyorum. 1, 2, 3, 4 tane sık iğne atlayıp 5. sık iğneye tekrardan ikili trabzan yapıyoruz. İpimi üstüne atıp aynı noktaya 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada 2 tane zincirim var. İpimi üstüne atıyorum. Tekrar aynı noktaya 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Yine arada zincirim yok. İpimi üstüne atıp 1, 2, 3, 4, 5.'ye tekrar ikili trabzan grubumu yapacağım. Aynı noktaya 2 zincirden sonra tekrardan 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. İpimi üstüne atıp 1, 2, 3, 4, 5.'ye Burak asma yapacak köşelerde 3 tane bıraksak yeterli. 1, 2, 3, 4.'ye batalım. Köşelerde 5 değil de 5.'ye değil de 4.'ye batarsak daha iyi kasmadan modelimizi kurmuş oluruz. Köşeye denk gelen noktalarda öyle yapabilirsiniz. Yapmakta zorunda değilsiniz bu arada. İpimi üstüne atıyorum. 1, 2, 3, 4, 5.'ye aynı şekilde yapmaya devam edeceğim. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapıp geliyorum. Şurada yine göstermek istiyorum. Modelim köşeye denk geldi. 1, 2, 3, 4.'ye batıyorum köşede. Sadece bunu köşelerde yaparsanız en azından kasma. Bu modelde çok kasma olmuyor ama yine de köşede o potluğu istemiyorum ben. Köşede sadece 4.'ye batalım. Birleştirmeye geldim. Arada 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 kaldığı için 4.'ye batıyorum. Burada da bir tane model kuruyorum. Daha sonra 3 zincirle yukarıya çıkmıştım. 3. zincirin tepesine girip bir ilmek kaydırıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bu modeli bir sıra içten bir sıra dıştan yapıyoruz. Şimdi iç kısmını çeviriyorum dış kısmına. Bir zincir çektikten sonra döndüm. İpimi üstüne atıyorum. Bakın ilk battığım şu seslerden bir kurtulalım. İlk battığım noktanın içinden girdim. Modelin 2 zincirlik boşluğundan çıktım. Bu şekilde üçlü trabzan yaptım. 2 defa ip üstüne atacaktım. Çok özür dileyerek. 2 defa ipimi üstüne attım. Bakın ilk battığım noktaya batıyorum. 2 zincirlik boşluktan çıkıyorum. İpimi şöyle öne alıp buraya bir üçlü trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3. İpimi üstüne atıyorum. 2 zincirlik boşluğa tekrardan ikili trabzan grubunu yapıyorum. Yani 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada 2 tane zincir çekiyorum. 1, 2. Ve yine aynı noktaya 2 tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi üstüne atıyorum. İkinci ikili trabzanımı tamamladıktan sonra 2 defa ipi üstüne attım. Bu defa da 2 zincirlik boşluktan girip ilk battığım noktadan çıkıyorum. Tam ters işlemi yapıyorum. Buraya da üçlü trabzan yapıyoruz. 3 defa da çıkıyoruz. İpimi üstüne 2 defa attım. Alttan girdim. Bakın ilk battığım noktadan girdim. 2 zincirlik boşluktan çıktım. Üçlü trabzan yapıyorum.
İpi üstüne attım. 2 zincirlik boşluğa 2 tane ikili trabzan, 2 tane zincir ve 2 tane ikili trabzan. 2 defa ipi üstüne atıyorum. İçten girip bu defa dıştan çıkıyorum. Ve üçlü trabzanı yaparak burada yapacağım işlemi kapatıyorum. Bu modelin bir adı yok ama bence bu modelin adı marul olabilir. Çok marullanan bir model olduğu için. Son bir tane daha göstereyim. Aklınıza yatmazsa, yani anlayamazsanız videoyu geriye sarıp izleyebilirsiniz. İpimi üstüne atıyorum. 2 defa atıyorum. Alttan giriyorum. İçten çıkıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Çok güzel bir model gerçekten. İpi üstüne attım. İkili trabzan yapıyorum. 2 tane. 2 tane zincir ve 2 tane daha ikili trabzan. İki defa ip üstüne atıp başlangıçta yaptığımın tersine 2 zincirlik boşluktan ve alt noktadan girip üçlü trabzan yapıyorum. Yani ikişer defa da çıkartıyorum. 3. Bu şekilde sıra sonuna kadar bu modeli kuruyoruz. Sıramın sonuna geldim. Bakın ilk ve sonuncu ilmeğim. Bunu şöyle ben tersten alıyorum. Farklı türden yapanlar da var. Şöyle tersten alarak burayı ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. Bu sayede bu şekilde olmuş oluyor. Şimdi bir önden bir içten bir dıştan modeli kuruyoruz demiştim. Bir zincir çektikten sonra tekrar çantamın iç yüzünü almış oluyorum. Hemen burada ne yapıyorum? Şu noktaya gitmem gerekiyor. İlmek kaydırma yapıyorum. İç kısımda sevgili Aşk ile Yap sayfası bu üçlü trabzan grubunu yapmamış. Zaten bu modelin de buluşu ondadır. Yani çantaya çeviren odur. Ben de onun gibi yapmak istiyorum. Bakın eğer zor geliyorsa yine sevgili Aşk ile Yapın sayfasından yapabilirsiniz ama modellerimiz farklı. Yani yaptığımız çanta çeşitleri farklı diyebilirim. 3 zincirlik boşluğa geliyorum. 3 zincirle yukarıya çıkıyorum. İpimi üstüne atıyorum. İkili trabzan grubumu yapıyorum. Ben normalde bu üçlü trabzanları iç kısma da yapıyordum ama hiç gerek yokmuş. Akıl akıldan üstündür diyelim. İç kısımda artık sadece ikili trabzan grubu yapıyoruz. İpimi üstüne atıyorum. Arada zincir çekmiyorum. Yine geliyorum bunun tepesine ikili trabzan grubunu yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. İkili trabzan yapıyorum. Çantamın iç kısmında sürekli bu modeli tekrarlayacağım. Dışarıda da bu modele sadece üçlü trabzan modelini ekliyorum. 2 zincir çekiyorum. İpi üstüne atıp ikili trabzan yapıyorum. 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, tekrar aynı noktaya 2 tane ikili trabzan yaparak sıra sonuna kadar bu şekilde gidiyoruz. Sıramın sonuna geldim. 3 zincirle yukarıya çıkmıştım. 3. zincirin tepesine ilmek kaydırma yaparak burayı birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum ve dönüyorum. Burada ön sırada model kurulumu var. Arka sırada sadece trabzan grubu var. İpimi üstüne 2 defa atıyorum. Bakın bir önceki sırada yaptığımızın üzerine üçlü trabzan yapıyoruz. Hemen bir altına giriyorum ve 2 zincirlik boşluktan çıkıyorum. Buraya bir tane üçlü trabzan yapıyorum. İpimi üstüne atıp buraya ikili trabzan grubumu yapıyorum. 2 zincirlik boşluğa 2 tane ikili trabzan, 2 tane zincir ve 2 tane ikili trabzan yapıyoruz.
2 defa ipi doluyorum. Bu defa içten girip dıştan çıkıyorum ve üçlü trabzanımı yapıyorum. 1 2 3. Yine bir defa daha göstereyim. 2 defa ipimi üstüne atıyorum. Alttan girip bir üstten çıkıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. İkili trabzan grubumu yapıyorum. İki zincir ve tekrar 2 tane ikili trabzan. İki defa ipi doluyorum. İçten girip kapatmak için dıştan çıkıyorum. Bu şekilde ön sırada bu modeli kuruyoruz. Arka sırada da sadece ikili trabzan grubunu kuruyoruz. Örüyoruz bunu. İstediğim boyuta ulaşana kadar sizlerle boyut bilgisini de paylaşmış olacağım. Çünkü bu modeli ilk defa çalışıyorum. Yani burslu çantayla ilk defa çalışıyorum. Güzel bir şey çıkacağına inanıyorum. Umarım sizler de beğenirsiniz. Şöyle bir 16 santim falan olduğunda yine tekrardan sizlere yaptığım sıra sayısını bildirmiş olacağım. Hemen tamamlayıp geliyorum. Evet, ben istediğim boyuta gelene kadar ördüm. Hatta bir sıra daha örmüştüm ama sonra bursu takınca çok büyük olacağını düşündüm. Çantamın çok büyük olmasını istemediğim için de şöyle önden sayımı vereceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra örmüşüm. Tabana kadar ölçüsü de 16 santim, zaten 15-16 santim demiştik. Şu şekilde ördüm, bakın. Bu bursun arasında kalacak noktayı 4 tane olarak belirledim. 4 tane motif bıraktım. 4 tane burada bıraktım. İşaretleyicileri taktığım noktaları örmeye devam edeceğim. Orta noktaları bırakmış olacağım. Şöyle bir sıkıntı var. Sayım tek sayı, çift sayı olsaydı eşit olacaktı ama aklımdan çıkmış, ama hiç önemli değil. Bir tane eksik olması, bir tarafta 9 ilmek var, bir tarafta 10 ilmek var, model var diyelim. Şöyle bir tekrardan bakacağım. Buradan çıkarsak ve buradan çıkarsak çantamızı tam oturtabiliriz. Şimdi tekrardan ne yapacağız burada? Şurayı tekrar söküyorum. Burayı ilmek kaydırmayla birleştirmiştim. Nerede birleştirmiştim? Düz sırada bitiriyorum. Sizler de düz sırada bitirin muhakkak. Şimdi tekrar ipimi şöyle arkada bıraktım. Bunu iğne yardımıyla dikeceğim. Yine modelimi tersten başlayacağım. Yani şu işaretleyicimin iç noktasından başlayacağım. Şöyle bir zincirle sabitliyorum. İşaretleyicimin olduğu noktaya sabitledikten sonra ilmeğimi kaydırdım bir tane. İpimi de şöyle alayım iç tarafa. 3 zincirle yukarıya çıkıyorum. Modelimi aynı şekilde devam ettiriyorum. 2 tane ikili trabzan yaptım. 2 zincir yapıyorum. Ve aynı noktaya 2 tane daha ikili trabzan yapacağım. İçteki örgümüzün aynısını yapıyoruz. İpimi üstüne atıyorum. Bir sonrakine de 2 tane ikili trabzan. İki zincir. 2 tane ikili trabzan. Sıra sonuna kadar, yani şu işaretleyicimin olduğu noktaya kadar ikili trabzan gruplarını yapıp geliyorum. Sıramın sonuna geldim. İşaretleyicimin olduğu noktaya da ikili trabzan grubumu yapıyorum. Daha sonra
dönüyorum. Bakın burayı ara olarak bıraktık 4 taneyi ve dönüyorum. Modelimi düz bölümden yaparak devam edeceğim. Bir zincir çekip dönüyorum. Şimdi ipimi üstüne atıp yine aynı şekilde bakın 2 defa ipimi doladım. Alttan girip üstten çıkıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Hemen arkadaki 2 zincirlik boşluğa 2 tane ikili trabzan, 2 tane zincir ve 2 tane ikili trabzan. İki defa ipimi doladım ve bu motifi kapattım. Aynı şekilde 2 defa ipimi doluyorum. Bir sonraki örneğe geçiyorum. Ve yine aynı şekilde yapmaya devam ediyorum. Şimdi bu modeli 2 sıra yapıyoruz. Bu benim ilk sıram. Tamamlıyorum. Sonra geliyorum içten tekrar örüp tekrar aynı modeli gidiyorum. Bir zincirle dönüyoruz burada. İsterseniz sıra sonuna kadar yapıp yine dönüşü göstereyim. Kafanız karışmasın. Daha sonra anlatayım. Sonuncuya geldim. İpimi üstüne 2 defa doladım. Aynı şekilde girdim. Üçlü trabzanımı yapıyorum. Ve yine ikili trabzan grubumu yapıyorum. Aynı işlemi yapıyorum. Modelin birbirinin tekrarı zaten. Tekrar tekrar söyleyerek sizleri sıkmak istemiyorum. Son olarak üçlü trabzanımı yapıp döneceğim. Ve burada bir zincir çekip iç kısma dönüyorum. İç kısımda da ne yapıyorum? Bakın ilmek kaydırmayla 2 zincirlik boşluğa gidiyorum. İlmeğimi kaydırdım, battım, ilmeğimi kaydırdım. 3 zincirlik boşlukta da ilmeğimi, burada bir zincir çekmeye gerek yok. Çirkin görünecek. Dönüyorum. Hemen yanındaki sık iğneye ilmek kaydırma yaptım. Yine ilmek kaydırma ve yine ilmek kaydırma. 3 zincirle yukarıya çıkıyorum. Ve yine bu sırada sadece trabzan gruplarımı yapacağım. 2 zincir ve ikili trabzan. Bu bir sıra sayılıyor. Bu yapacağım, geri döneceğim de ikinci sıra sayılıyor. 2 sıra yeterli gelecektir diye düşünüyorum. Ben hemen şöyle kontrolü sağlayacağım. Şöyle tutturursam 2 sıra yeterli olacaktır bu modele. İkinci sırayı da yaptıktan sonra bu kısma geçiyoruz. Bu kısımda da yine içten başlayacağız. İkili trabzan gruplarını yapıp döneceğiz. Diğer önde yapacağımız modeli yapacağız. Tekrar 2 sırada buraya örüp hemen geliyorum. Her iki tarafı da örüp gelmiş olacağım. Çantamı dediğim gibi yaptım. Bakın çok güzel durdu. Tek sorunumuz, ya sorun da değil aslında. Bir tane ilmeğin, bir tane modelin, motifin fazla olması bir tarafta. Onu bir sonraki yaptığınızda tabanda muhakkak eşitle başlamak gerekiyor. İlkin nazarlığı diyelim. Hiç düşünemedim bunu daha doğrusu. Bazen böyle detaylar gözden kaçabiliyor. Şimdi şöyle kameranın açısını biraz tamamen bitirdim. 2 sıra ördüm. Bakın arkalı önlü 1 sayılıyor, 2 sayılıyor. Daha sonra ne yapıyorum? Şöyle dönüp bir sonrakine sık iğne yaptım. Ya da şöyle düz taraftan mı başlasak? Buradan keselim. Şu taraftan başlayarak yapalım. Ya da hiç kesmeden yapabilirdik ya. Vallahi nazar, yani bu çanta beni heyecanlandırdı. Heyecanlandırdığı kadar da böyle bir şeyler oldu. Bir maşallah diyeyim bari.
Şöyle yapalım. 1 2 zincir çekiyorum. Hem biraz ağız kısmını toplaması için şöyle bakın, şu köşeye batıyorum. Hem de çantamızı birleştirirken daha düzgün bir şekilde birleştirmiş olalım. Buraya bir tane sık iğne yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Bakın, hemen şu alttaki noktaya sık iğne yapıyorum. Siz koparmayın. Şöyle bir sık iğne ile gizleyeceğim ben bunu bir sonraki sırada. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Hemen şu noktaya gelişigüzel batıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Tam orta kısma bir sık iğne yapıyorum. 1 2 tam orta kısma az mı olacak acaba? Şöyle şu orta kısma bir ortaya batalım. Bir tepeye batalım. Daha düzgün olacak. Bir de 2 zincirlik tepeye batmış olalım. 1 2 orta kısma girdim. 1 2 tepe kısmı. Valla ben burslu model pek sevmiyorum ama o kadar güzel oldu ve olacak ki akşam biraz denemelerini yaptım. Bursu dikmeden bir denedim. Şu araya alıyorum. Çok güzel oldu. Yani markalara taş çıkaracak. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Yanlarda şu araya batmayıp tepeye batıyorum direkt. Buralar kasmıyor. 2 zincir çekiyorum. Hem de daha toplu duracak. Bakın. Şuradaki tepeye battım. Daha sonra buraya zincir çekmiş miydik? Kenardan çekmiştik. Evet. Tepelere sık iğne yapıyorum. Şimdi şu noktaya da 1 2 çekelim şöyle. 1 2 aynı bu şekilde 1 2 zincirlik noktaya batıyorum. Bakın, 2 zincir çekiyorum. Bir de şu iki modelin arasına batıyorum. Bu şekilde tüm etrafı yapalım. Daha sonra bir sırada sık iğne gidip bitireceğiz. Sıramın sonuna geldim. Sonuncuya da 2 zincir çekip burada birleştirdim. Bu noktada artık tepelere sık iğne yapacağız. 2 zincirlik boşluğa 2 tane sık iğne yapıyorum. Şu tepeye yapmayacağım. Evet, şu da gizlemem gereken düğümüm. İki zincirlik boşluklara sadece 2'şer tane sık iğne yapacağım. Aradaki birleştirme noktalarına batmıyorum. Zaten şöyle çekiştirince kasma yapmayacak, merak etmeyin. Şunu artık kesebilirim. Tüm 2 zincirlik boşluklara sık iğne yapalım sıra sonuna kadar. Sıramın sonuna geldim. Bakın şöyle elimizle şöyle düzelterek şöyle formuna kavuşturalım.
Bakın dümdüz oldu ve güzel oldu. Şimdi eğer bu burstan bulamıyorsanız size normal bursun tarifini de vermek istiyorum aynı zamanda. Şöyle bir kamerayı düzelteceğim. Bursumuzu rafyamızla sarıyoruz ya da hangi ipi kullanıyorsanız bakın. Şu sardıktan sonra şu noktadan, tam orta noktadan başlıyoruz ama muhakkak burada bu kısmı bırakıyoruz dikmeden, rahat açılıp kapanması için. Şu noktadan başlayarak buraya kadar diktik. Aynı şekilde şu kısmı da aynı şekilde diktik. Diktik derken rafyayı bursu önce bir kat sarıp daha sonra tekrar bununla birlikte, daha sonra şurayı buradan itibaren yapıyoruz ve buradan itibaren ondan sonra da rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Elinizde tutabilirsiniz. Ama bizim asıl meselemiz bu burs. İsterseniz bu bursu da şöyle yapabilirsiniz. Ben dikerek birleştireceğim. İki yöntemi de deneyeceğim ama bakalım. Önce bir deneme yapacağım. Size daha sonra göstereceğim. Bunda isterseniz de şuralara sık iğne yaparak da birleştirebiliriz. Ben bir deneyip geliyorum hemen. Bahsetmeyi unuttum. Çantamız bu aşamadayken astar ölçüsünü ve astarınızı yapıp dikebilirsiniz. Ben size kolay göstermek adına şu an dikmeyeceğim. Daha sonra dikeceğim. Ama astar ölçünüzü muhakkak bu aşamadayken almanızı tavsiye ederim. Hatta yapacaksanız dikebilirsiniz. Ben daha sonra yapacağım. Şöyle sabitledim. Ben derinin dışta kalmasını istiyorum ki gerçekten derim çok güzel. Bu havayı içe katmak istemiyorum. İlmek kaydırmayla belki sayıları tutturmakta zorlanabiliriz. O yüzden dikerek yapmak istiyorum. Bakın tam köşelere denk getiriyorum ama köşeler gözükmeyecek şekilde dikeceğim. Yine bu şekilde burayı böyle içe alarak dikeceğim. Hiçbir şekilde burada örgü gözüksün istemiyorum. Burayı da burada bir miktar bırakacağım yine dikerken. İsterseniz bir kısmını sizlere gösterebilirim. Şöyle şuradan başlayayım. Önce bir ipimi sabitleyeyim. Bir tane düğüm atacağım. Daha sonra bunu gizleyeceğim. Dikmeden önce sabitlemek çok önemli. Şöyle 1 santimlikte bir ara bırakmam gerekiyor. Derimde çok az boşluk olduğu için ölçülerimiz de tutuyor. Şöyle deriden girdim. Örgüm içte kalacak şekilde. Derimden girerek bir sonrakinden çıkıyorum. Sık iğnemin tepesine alıyorum bu arada. Tekrar aynı noktadan gireceğim. Ve tekrar az önce girdiğim noktadan giriyorum. Başlangıç noktasını 2 kere yapmak sağlam yapacaktır örgümüzü. Sık iğnenin tepesinden aldığımızdan emin olalım. Ve tekrar bakın geriye gideceğim. Bir ileri bir geri şeklinde ilerleyeceğim. Bunu isterseniz deri ipler var dikmek için. Ama ben kendi ipiyle dikmeyi tercih ettim. Çünkü çantamın gövdesiyle taban rengim ağız kısmım bursum aynı renk olmadığı için böyle tamamlamak istiyorum. Daha güzel bir uyum sağlayacağım. Ama deri iple de dikebilirsiniz. Doğru yerden. En azından sadece bir köşeyi sizlere göstermek istiyorum. Bakın yanlış yaptım mesela. Tekrar şuradan girip hiç sökmekle uğraşmayacağım. Bir geriye gitmeyi unuttum. Bir ileri bir geri demiştik. Şimdi tekrardan buradaki açığı kapatmam gerekiyor. Bir ileri gideceğim şimdi ve bir geri.
Bu arada tam 2 tane ip yetti. Şu da artan ipim. 2 tane ip işinizi görecektir. Bu çantamı istediğiniz iple çalışabilirsiniz. Kağıt iple de çalışabilirsiniz. Bu model her ipi kaldırır. Hemen derimin altında bir tane daha delik var. Bu noktaların hepsinden dikeceğim. Çantamın şurada da sap takmak için, yani kol çantası olarak kullanmak için aparatlar da var. Bunu da değerlendireceğiz. Hemen şöyle alta bakıyorum. Tamam. Bu nokta bitti. Şimdi üste geçiyorum. Nasıl yapacağız bunu? Deliğini bulmak biraz zor. Acaba tam açılmadı mı? Şuradan bir çıkalım. Bir de şuradan deneyelim. Evet. Alttan açılmamış ama üstten var. Şöyle yapacağım mecburen. Ya da alttan bulalım. Buradan çirkin görüntü istemiyorum çünkü. Şöyle. Daha alttan gireceğim buraya denk getirmek için. Çünkü karşılığını bulamadım. Bunu da şöyle çekiştirerek göstermemeye çalışacağız. Şöyle. Tuttum elimle. Tekrar bir önceki noktadan gireceğim. Ve tekrar buradan çıkacağım. Çünkü buranın açılmasını istemiyorum. Yani şu örgünün dışarıdan gözükmesini istemiyorum. Hemen şunu çıkartayım artık. Son noktaya da bir tane evet, gözükmedi. Harika da oldu. Evet, şimdi burayı bakın elimle biraz şöyle tutturarak yapacağım. Geri geldim. Çünkü ileri şuradan açıklıktan gözüksün istemiyorum. Şöyle çekiştirerek aynı şekilde bir ileri bir geri dikiş tekniğine tekrar dönmüş oldum. Bakın hiç gözükmedi. Burada kaldı. Aynı şekilde bunu da böyle düzelte dikiyorum. Kesinlikle ipim ve bursumun ağzının uyumu çok güzel oldu. Şimdi buradayız. Burayı da böyle dediğim gibi yapalım. Aynı şekilde elimizle düzelterek şu noktaya kadar gelelim. Bu noktayı da aynı şekilde diktim. Son olarak
İpim de az kaldı zaten. Şu noktadan gireceğim. Ve tekrar ipim artık yetersiz geliyor. Yine aynı şekilde bir ileri bir geri dikiş tekniğiyle dikeceğim. Şöyle düzelteyim. Bu sefer buradan ipimi bağlayıp buraya kadar dikeceğim. Burayı böyle bırakıp daha sonra bunu da gizleyeceğim. Şimdi yine şurayı tamamlayabilirim. Tekrar bu noktadan tek bir iple de gidebilirsiniz. Tamamen dikip geliyorum. Sizlere gösterdim zaten tekniğini. Evet, şimdi tamamen dikişlerimi sakladım. Güzel bir şekilde diktim. Astar kullanmasam bile çok çok güzel bir burslu çanta oldu. Şuralara dediğim gibi baget askılar var. Onlardan muhakkak ben yine Instagram'da paylaşmış olurum ya da görseli de koymuş olacağım. Onları takabilirsiniz. Kola takmak için. Şu an yanımda yok olsaydı sizlere gösterirdim. Ve bursumu bu şekilde kapatıyorum. Bakın. Muhteşem oldu. Yani kusursuz bir burslu çanta oldu bence. Markaların, meşhur markaların burslu çantalarından dahi güzel oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Lütfen fikirlerinizi yoruma yazmayı unutmayın. Bir sonraki projede görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Tüm malzemeleri açıklama kısmına ekleyeceğim. Göz atmayı unutmayın.